Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamanın davranışlarımız üzerindeki etkisini anlamaktan yani aslında zamanı dost ya da düşman edinebilmek hakkında konuşacağız. Bu konu nereden geldi? Bir Noel şarkısı var Charles Dickens'ın. Kendisi şarkıda şöyle söyler: hem geçmişte hem gelecekte hem şimdiki zamanda yaşayacağım. Bu üçünün ruhları içinde çabalayacak ve ben üçünün de öğrettiği dersleri reddetmeyeceğim. İnsan nasıl aynı anda hem geçmişte hem şimdiki zamanda hem gelecekte yaşar? Zamanı kendimize nasıl dost ediniriz? Hadi bunlar hakkında konuşalım. Bilge biri hem geçmişte hem şimdiki zamanda hem gelecekte aynı anda yaşayan kişidir. Bu size biraz saçma gelebilir. Ne demek bu? Aslında bu tam olarak zamanın etkilerini anlamak demek. Yani geçmişin getirdiği dersleri, geleceğin vizyonunu şu andaki zamanda eyleme dökmek demek. Nasıl oluyor bu? Yani ağaçların kesildiğinde oksijensiz kalacağını biliyorsanız, bunu kendiniz deneyimlemiş de olabilirsiniz, başka bir yerden de öğrenmiş olabilirsiniz. Bu bilgiye istinaden şu andaki zamanda bir tohum ekiyorsanız, ağaç suluyorsanız bu zamanı kendinize dost edindiğiniz, gelecekte pek çok ağacınızın ve oksijeninizin olacağı anlamına geliyor. Ama siz geçmişin derslerinden öğrenmediğinizde şu andaki zamanda gelecek vizyonunuza aykırı bir davranışta bulunuyorsanız ektiğiniz tohumlar yeşermeyecek demektir. Aksine bazı kayıplar yaşayacaksınız demektir. Sonra da ben yaşlandım, hayatım boşa gitti, iyi şeyler yapmadım diye kendinize sitem edeceksiniz demek. Şimdi zamanın etkilerini nasıl anlarsınız? Bu aslında kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir, doğal bir süreçtir. Biz buna öğrenme diyoruz. Öğrenme kendiliğinden gerçekleşiyorsa burada sormamız gereken şey nasıl öğreniriz ya da doğru dersleri nasıl alırız değil de öğrenmemizin önündeki engeller nelerdir olmalı. Çünkü kendiliğinden gerçekleşen bir şey olmuyorsa orada bir direnç var demektir. Yani önünde bir engel var demektir. O zaman siz doğru dersleri alamıyorsanız geçmiş tecrübelerinizde şu anda mevcutta bir engelle karşılaşıyorsunuz demektir. Öğrenmenin önündeki engeller samimiyetsizlik ve cehalettir. Bunları açıklamadan önce öğrenmenin gerekli iki koşulunu anlatmak istiyorum size. Öğrenmek şöyle gerçekleşir. Bir, gerçekten samimi olmanız gerekiyor. Samimiyet. İkincisi çelişki. Ne demek? Hemen bir senaryoyla anlatalım. Şimdi düşünün ki bugün evde oturuyorsunuz. Bir alışveriş merkezine gitmek istediniz. Aklınıza geleceğiniz bir alışveriş merkezi var ama oraya nasıl gitmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu samimi bir istek olduğu için yani öğrenmeyi de istediniz. Aynı zamanda orada olmayı da istiyorsunuz. Bir samimiyet var. Doğal olarak kendi bilgilerinizi test ediyorsunuz. Bu bilgileri test etmek ne demek? Bunu şöyle düşünün. Navigasyona yazdınız. Size yol tarif ediyor. Harita okumayı biliyorsanız sağa mı gideceksiniz, sola mı gideceksiniz? Doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda mevcuttaki bilgilerinizi de test etmiş oluyorsunuz. İkinci senaryoyu şöyle alalım. Araba kullanıyorsunuz. Arkadaşınızla buluştunuz. Arkadaşınız arabaya bindi ve size dedi ki ben alışveriş merkezine gitmek istiyorum. Siz aslında gitmek istemiyorsunuz ama onun talebini kabul ettiniz. Evet dediniz. O size yolu tarif etti. Zaten gitmek istemediğiniz bir yer olduğu için muhtemelen yola dikkat kesilmeyeceksiniz. Samimiyet ve samimiyetsizliği böyle algılayın. Dikkat kesilmeyeceğiniz için burada doğal bir öğrenme süreci gerçekleşmeyecek. İlk senaryomuzda siz öğrenmeyi isteyen taraf olduğunuz için yani oraya varmak istediğiniz için yolu okuduğunuzda sağa gittiğiniz yanlış yere girdiyseniz buradan sola gitmem gerekiyor deyip bir çelişkiyle karşılaştınız. Bilginizi test ettiniz ve yanlış sonuca vardınız. İşte sağa gitmeniz gerektiğini düşündünüz. Ama isteğinizde samimi olduğunuz için oradan çıkıp tekrar sola gideceksiniz. Yani bir çelişkiyi çözmüş olacaksınız aslında. Öğrenmenin gereklilikleri ne demiştik? Samimiyet ve çelişki. Çelişki bilginizi test ettiğiniz zaman da yanlış çıkarım yapsanız da o çelişkiyi çözmeye istekli olmanız demektir. Bunu çözdüğünüzde yine bir öğrenme süreci gerçekleşiyor. Öğrenmenin önündeki engellere geri dönelim. Samimiyet anlatırken zaten samimiyetsizlikten bahsettik. İkincisi ise cehalet. Cehalet de aslında çelişkilerin çözümüne dair bir istekliliğinizin olmaması, yani çelişkileri çözmeye çalışmamanız. Zaten eğer samimiyetsizseniz o isteğinizde, diyelim ki AVM'ye gitmeyi düşündünüz ama yeterince istemiyorsunuz. Orada bir çelişkiyle karşılaştığınızda bu çelişkiyi devam ettirirsiniz. Başka bir yere gitmeye karar verirsiniz ve AVM'ye gitmekten vazgeçersiniz. Doğal olarak gideceğiniz yolu, doğru yolu öğrenmemiş olursunuz. Bunu kolay anlaşılsın diye böyle bir örnek verdim ama siz bunu ilişkilere de adapte edebilirsiniz. Yanlış bir davranışta bulundunuz, karşınızdaki kişiyi kırdınız. Eğer onunla ilişkinizde samimiyseniz ya da onunla barışma isteğinizde samimiyseniz onun mutlu olacağı ya da
onunla ilişkiyi doğru sürdürebilecek yolları öğrenmeye çalışırsınız. Ama eğer siz ilişkinizde samimi değilseniz ve daha önemlisi çelişkileri çözmeye istekli değilseniz cahilce davranarak hayır ben haklıydım sen suçluydun diye devam ettirirsiniz ve ilişkinizi doğru ilerletmenin bir yolunu asla bulmazsınız. Çünkü kendinizde bir kusur aramazsınız ya da buna kusursuzluk demeyelim de yaşadığınız çelişkileri çözmeye istekli olmazsınız ve böyle eylemlerde bulunmazsınız. Dedik ki öğrenmemizin önündeki engeller samimiyetsizlik ve cahillik. Peki insan neden samimiyetsiz ve cahil olmayı seçer? Öğrenme sürecinden kendini uzaklaştırır. Bu süreçten uzaklaşmayı yani bu davranışın temelini anlamak için bu davranışın altında yatan inanca bakmak gerekiyor aslında. Bu iki davranışın temelindeki inanç ya da duygu değersizlik ve üstünlük hissidir. Bu ikisi birbiriyle çelişen duygular gibi görünse de aslında ikisi de aynı yaşam felsefesinden yani güç yolundan gelir. Güç kompleksi de diyebiliriz buna. Bu yolu benimseyen insanlar ilişkilerin iki tarafın da tatmini için olabileceğini düşünmez. Bir kazanan bir kaybeden varmış gibi gelir. Aynı zamanda ya değerli görür kendini, diğer insanların duygularını önemsemez, üstünlük kompleksine kapılır. Diğer insanların duygularını ve düşüncelerini önemsemez. Doğal olarak kendini cehaletle öğrenmeden uzaklaştırır. Ya da tam tersi kendi isteklerini görmezden gelerek değersizlik duygusuyla başkalarının duygularının değerli olduğunu, aslında kendisinin değersiz olduğunu düşünür. İki sürecin temelinde yatan inanç da güçlülüktür aslında. Yani bir kazanan, bir kaybeden, bir fetheden, bir fethedilen varmış gibi gelir. Ve ikili ilişkilerinde diyaloglarına bakarken sürekli ben bu diyaloğun içinde efendi miyim, köle miyim buna bakar aslında. Normalde şöyle düşünün. Bu güç kompleksine giren insanlar bazı anlarda kendini çok değerli hisseder, üstünlük kurmaya çalışır. Bazı anlarda da tamamen içerisindeki öz değersizliğini dışa yansıtır. İkisi de hem samimiyetsizliğe hem de cehalete yol açan şeylerdir. Şimdi bunun tam tersi nasıldır? Şöyle düşünün. Aslında değersizlik ve üstünlük hissinin ne kadar birbirine benzer olduğunu anlamanız için şunu söyleyeceğim. Şimdi ben sevgi dolu bir insansam ve herkesi eşit olarak görüyorsam, bu bilgi de eşit olmak ya da işte fiziksel özelliklerde eşit olmak anlamından bahsetmiyorum. Bana göre dünyadaki hepimiz birden geldik. Bire gidiyoruz, hepimiz biriciyiz ve çok değerliyiz. Doğal olarak ben bir taşı da kendimden daha değersiz görmüyorum. İşte kendimi bir hayvandan da daha değerli görmüyorum. Doğal olarak ben herkese eşit gördüğüm için hayatın herhangi bir alanında kendimi değersiz hissetmiyorum. Çünkü başkasının davranışı ya da eyleminin beni değersizleştireceğini düşünmüyorum. Hepimiz eşit olduğumuz için kendimden daha üstün gördüğüm biri olmadığı için değersizlik hissine kapılmıyorum. Ama aynı zamanda yine herkese sevgi duyduğum için ve herkese eşit gördüğüm için herhangi bir koşulda da kimseden üstün olduğumu da düşünmüyorum. Doğal olarak benim eylemlerim ya da benim isteklerim öncelikli ya da onların istekleri daha öncelikli olmalı demiyorum. Bu günlük hayatın içinde biraz size sorun yaratabilir biliyorum. Yani uygulaması biraz zor. İşte bir patronunuz varken ve o kendini üstün görürken siz çalışan olduğu için sizin aynı eşitlikle ona davranıyor olmanız her zaman bazen mümkün olmayabilir. Ama önemli olan içten ne hissettiğiniz. Yani onun davranışı farklı olabilir. Ama sen içten kendini değerli ve eşit hissediyorsan onun davranışı seni etkilemeyecektir aslında. Bu yüzden bu güç felsefesine tapan insanlar, hatta bazen bazı insanlar kraldan çok kralcı olur. Bu güç felsefesine tapan insanlar karşılığında bunun tek çözümü aslında öğrenme sürecinin devam etmesinin sevgi yolunu takip etmektir. Sevgi yolunu takip eden insanlar genelde zaten yolda benzer benzeri çektiği için benzer frekanstaki insanları çekmeye başlayacaktır. Yani şu andaki mevcut ilişkinizde değersiz hissediyorsanız içerinizde güç yolunu takip eden bir felsefeniz olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü siz tamamen eşit ve sevgide oluyor olsanız aslında herhangi bir değersizlik hissetmeyeceksiniz. Şurada şundan bahsetmiyorum. Tamamen farklı insanların eylemlerinin sonuçlarını üzerine almanız, tüm sorumluluğu almanız anlamında bahsetmiyorum.
Ama aslında tamam, tüm sorumluluk size ait. Eğer çünkü size öyle davranılmasına izin veriyorsanız bir şekilde bu davranışı kabullenebildiğiniz ya da içeride böyle hissettiğiniz anlamına geliyor. Çünkü normalde eğer siz sevgi yolunu takip ediyorsanız ve içeride herkesin eşit ve değerli olduğunu hissediyorsanız biri size değersiz hissetmenize neden olacak davranışta bulunduğunuzda öyle hissetmeseniz bile o davranışa izin vermezsiniz ve orada durdurursunuz. Ama durdurmayıp hala sorunlu bir şekilde ilişkiye devam ediyorsanız içeride bu inanca sahipsiniz demektir. Bu inancı nasıl dönüştürürüzle ilgili kanalımda öz şefkat ve öz değer videosu var. Onu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda anda kalmak videosuna da bakabilirsiniz. Şimdi bu Charles Dickens'ın çok sevdiğim sözünü benim yorumlama şekli. Siz eğer geçmişte, gelecekte ve şimdiki anda yaşayacağım, üçünün ruhu içimde yaşayacak ve ben üçünün öğrettiği dersleri de öğreneceğim sözümden farklı bir anlam çıkarıyorsanız lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Sizin hayata bakış açınızı da çok merak ediyorum. Sadece bir cümleden yola çıkarak öğrenme süreçlerine girdik, değerlilik, değersizlik hissine girdik, sevgi yoluna girdik, güç felsefesine girdik. Biraz kafanız karışmış olabilir. Sadece anlattıklarımı unutun ve kendiniz bu sözü sadece duyduğunuzda ne anlıyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Sizi seviyorum. Kanalı takip ettiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.